Herkese merhaba. Şimdi eve giderken araba sohbet videosu çekerek yeni değişikliklerden haber vermek istedim. Müzik çıkmasın diye uğraştım. Evet, önce otoparktan çıkalım. Kapatmıştım ben seni. Kapatamamışım galiba. Evet. Zaten önceden kanalımı takip eden arkadaşlar fark ettiler. Eski adıma geri döndüm. Yani kendi adıma. Gönül Bıyıklıoğlu Uysal'dı zaten benim daha önce kanal adım ilk açtığımda. Sonra Gönülce Hayat'a çevirmiştim düşüncelerimle. Fakat şimdi tekrar hem YouTube'da hem Instagram'da aynı ismi kullanmaya karar verdim. O nedenle de ismime geri döndüm. Instagram'da şöyle de bir karışıklık vardı. 3 tane hesabım vardı benim. O 3 hesabı tek hesaba düşürmek istedim. Çünkü 3 hesabı yönetmek gerçekten zor. Şu anda tek hesaptan devam edeceğim. Zaten bunu Instagram hesaplarımda da duyurdum. Burada da duyurmuş olayım. Gönül Bıyıklıoğlu Uysal, yani İngilizce karakterlerle yazdığınız zaman çıkıyor. Daha önce ben o hesabımı Gönül Erdal Uysal olarak kullandığım için isimde Gönül Erdal Uysal yazıyordu. Fakat 14 gün içinde 2 kere değiştiremediğim için onu henüz Gönül Bıyıklıoğlu Uysal yapamadım orayı. Kullanıcı adını yaptım. Onu da hani bir 14 günlük süre bitince yapacağım. Gönül Erdal Uysal diye gördüğünüzde şaşırmayın, ilk defa gelecek olan kişiler için söylemek istedim bunu. Böyle bakalım, yeni bir değişiklikle yeni bir başlangıç yapmış gibi hissediyorum aslında kendimi. Çünkü böyle daha güzel olacak sanki. Daha iyi hissettim kendimi. Hani çünkü ben günlük vloglar, sohbetler paylaşan bir insanım. Hani profilde kendi resmimin olması, kanal isminde ya da sayfa adında kendi adımın olması zaten hem önerilen bir şeymiş şu anda dijital platformda, hem de ismi markalaştırmak diyorlarmış sanırım. Hem de hani dediğim gibi böyle benim yani bir ne bileyim bir yemek kanalı olsam, sadece yemek yapsam ya da bir kendin yap kanalı olsam, bir şeyler yapsam belki kendi adımı kullanmayabilirim. Ya da kendimi göstermediğim bir kanalım varsa demek daha doğru aslında. Ama ben kanalımda zaten ön plandayım. Instagram'da da böyle olsun istiyorum bundan sonra. Ön plandayım derken hani kendimi gösterdiğim bir kanalım var. Sohbet etmeyi seviyorum, konuşmayı seviyorum. O yüzden Gönül Bıyıklıoğlu Uysal adıyla, ki çok seviyorum ben adımı. Aslında adımı çok seviyorum. Bıyıklıoğlu'nu nasıl seviyorsun diyorlar bazen bana. Ben bu soyadımı babamın soyadı. Biraz zor edindim. Öyle mi söyleyeyim? Öyle söyleyeyim. İlk ortaokulu bitirene kadar benim soyadım babamın soyadı değildi. Annemin soyadıydı. Çünkü ben annemin üzerine kayıtlıydım. O dönemde babamla annemin resmi nikahları olmadığı için diye söyleyebilirim bunu. Daha sonrasında liseye gideceğim zaman bir fırsat ya da durum doğdu ve ben babamın soyadını alabildim. Yani Bıyıklıoğlu soyadını. Bıyıklıoğlu soyadı bu nedenle de benim için çok değerli. Bunun yanında babamın dedesi, yani dedemin babası, eskiden biliyorsunuz soyadlar yoktu. Soyadlar olmadığı için lakaplarıyla kişiler anılırmış. Dedemin
lakabı da büyük dedem oluyor artık. Bıyıklı körmüş. Yani bir gözünde problem varmış, görmüyormuş ve bıyıkları çok güzelmiş. Hani o dönemdeki insanlarda bıyık bırakmak herhalde moda mı denir ya da normal olan, güzel olan bir şey. Hala böyle yakışıklı insanlar var sonuçta. Ve soyadı geldiğinde de hani önce Bıyıklı Köroğlu diye düşünmüşler. Fakat babamın söylediğine göre Bıyıklı Köroğlu çok uzun olduğu için Bıyıklı oğlunda karar kılmışlar. Bunlar hani babamın anlatışları soyadımızın nereden geldiğine dair ve soyadımız, ailemizin soyadı Bıyıklıoğlu olmuş. Ben evlenirken yeni çıkmıştı. Hani kadınların baba soyadlarını da taşıyabilmeleri. Ondan önce biliyorsunuz hani evliliklerde direkt eşinizin soyadını alıyordunuz. Ben bir dilekçe vermiştim. O zaman öyleydi. Şimdi nasıl bilmiyorum uygulamayı. Dilekçede yazmıştım hani kızlık soyadımı kullanmak istiyorum diye. Ve benim hem evlilik cüzdanıma hem de sonrasında nüfus cüzdanıma soyadım Bıyıklıoğlu Uysal olarak yansıdı. Yani resmiyette tek başına Uysal'ı değil de Bıyıklıoğlu Uysal olarak her ikisini de kullanıyorum. Bu benim için çok özel. Gönülce hayata geçerken bu özel ama çok uzun. Yani bunun farkındayım. İşte canlı yayınlarda olsun, şeyde olsun soyadımı bazen söyleyemiyordu insanlar. Biraz da o yüzden hani Gönülce Hayat yapmıştım ismimi ama orada da karmaşa oldu. Gönlünce Hayat, gönül bir şey yani şey oldu, karıştı yani, o da karıştı. Dedim ki yani karışacak zaten bu demek ya. O anda sonuçta hızlı akışta insanlar farklı görebiliyorlar. Bunu ben gayet normal karşılıyorum. Şey karşılamıyorum. O yüzden artık tamamen değişmemek üzere olduğunu düşünerek Gönül Bıyıklıoğlu Uysal olarak kendi adımla hem YouTube'da hem Instagram'da var olacağım. Buradan şöyle gideyim ben. Tamam. Antalya bugün bu arada çok sabah şeydi, kapalıydı. Sonra yağmur yağdı. Şu anda yağmur yağmıyor ama hava kapalı, karanlık bir hava var. Biraz önce arkadaşım Ankara'dan kardeşiyle konuştu. O demiş ki burası günlük güneşlik. Biz çocuklarla parktayız. Dedik ki bunun her zaman tersi olurdu. Antalya günlük güneşlik olurdu ama şu anda Ankara günlük güneşlik. Yani olabilir. Bugün burası böyle. Biraz yavaş gidiyorum. Kamera titriyor sanırım koyduğum yerle ilgili olarak da. İnşallah görüntü kötü çıkmamıştır. Koyabilirim videoyu. Gidince izleyeceğim. Yavaş gidiyorum. Hemen gelmek üzereyim eve zaten. Evet. Bu şekilde de sizlere de izleyen kişilere de bilgi vermiş olayım. Instagram'da daha aktif olmayı planlıyorum bu şekilde. Kendi hesabımda hani yemek hesabımdaki diğer hesabımdaki paylaşımlar işte hikayeler günlük hikayeler şeklinde daha aktif devam etmeyi planlıyorum. Orayı da seviyorum. Orası farklı bir ortam. Instagram. Evet. Şimdi biz siteye geldik. Ben içeriye gireyim. Hurdacı beni takip ediyor. Girelim ve arabamızı park edelim. Bir yer varsa ileride yokmuş. Şimdi burada mecburen manevra yapacağız. Geri gideceğiz. Şu başta bir yer gördüm çünkü. Evet, buraya park edebiliriz. Tamamdır. Bir sonraki videolarda ve varsa eğer Instagram'ınızda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın lütfen. Hoşça kalın.